Sevdin sen benim kahvaltımı. Oh, ballı, sütlü, peynirli. Afiyet olsun. Paylaşmak güzeldir. Hadi yeğenim. Oy. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bebek patlıcan reçeli yapıyoruz. Gördüğünüz zaman minicik minicik patlıcanlar varsa mutlaka alın. Bu tombul patlıcanlardan da oluyor. Tatlı bu güzel, tam mevsimindeki patlıcanlardan da oluyor. Hormonsuz, doğal bir patlıcan. Bunlardan gördüğünüz zaman mutlaka alın. İncir reçeli tadında patlıcan reçeli yapıyoruz. Normalde kirece yatırılarak yapıyorlar. Ben kireçtekini sevmiyorum. Kabartma tozu kullanıyorum. 2 paket kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı kaya tuzu kullandım. Acısının gitmesi için hem de kireç özelliği verecek aynı zamanda. Kabuklarını tamamen soyuyorum. Alacalı değil. Bildiğiniz en minik olan patlıcanları alarak alacalı bir şekilde soyalım. Eğer biraz uzunsa ortadan ikiye bölebilirsiniz. Bunları suyun içerisine atalım. Bütün patlıcanlara aynı işlemi uygulayalım. Bu suyun içerisinde patlıcanları güzelce yıkayalım. Bakın rengi kararmaya başladı. İçerisine bir iç kapak kapatalım. Aynı suyla birlikte buzdolabında bir gece dinlendirelim. Patlıcanlarımız bir gece buzdolabında bekledi. İçerisinde karbonat ve tuz var. Gördüğünüz gibi bembeyaz, hiçbir şekilde kararmadı. Acı suyu da tamamen çıktı. Şöyle göstereyim size. Bebek patlıcan bunlar. Bebek patlıcan reçeli çok lezzetli oluyor. O yüzden bulduğunuzda mutlaka denemelisiniz. Şöyle sularını sıkarak bir leğenin içerisine alıyorum. Fazla karbonatının ve tuzunun gitmesi için. Bu çok önemli. Ve birkaç defa karıştırarak böyle elimle tamamen şöyle hafiften patlıcanları da zedelemeden güzelce yıkıyorum. 1 kilogram patlıcan var burada. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Sularımızı israf etmiyoruz. Bunlarla sirkeli ve karbonatlı olduğu için tuvalete dökebilirsiniz. Bulaşıklarınızın bulaşığını alabilirsiniz. Yıkamada kullanabilirsiniz. Birkaç kez bunu aynı şekilde yıkayalım. Daha ocağa kaynaması için su aldım. Bunda patlıcanlarımızı kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatalım. Patlıcanların kararmaması için limon tuzu da kullanabilirsiniz. Limon suyu da kullanabilirsiniz. Şöyle yarım limonun suyunu ilave ediyorum ve içerisine kaynamaya başladı artık patlıcanlarımı yavaşça alıyorum. Bir 10 dakika kadar ilk işlemden geçiriyorum. Patlıcanlar kararmadan çok güzel kaynadı. Tam 10 dakika kaldı. Şimdi soğuk suyun içerisine alalım. Ben hızlıca soğuk suyun içerisinde şoklama yapıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Elimizi yakmayacak duruma gelince hafiften sıkıyorum. Yıpratmadan, zarar vermeden, ezmeden. Tekrardan suyunu değiştirdim. Bir soğuk suyun içerisine daha aldım. Bu arada patlıcanlar soğurken hemen şerbetini hazırlamak istiyorum. Dilerseniz 5 su bardağı kullanabilirsiniz. Ben reçellerimde 4 su bardağına yakın ya da 3,5 su bardağı kullanıyorum. Bu da 3,5 su bardağından fazla şeker var. Üzerine 5 su bardağı normal su ilavesi yaptım. Ve şekerlerimin erimesi için ocağa alıyorum. Tutmaması için de ara ara karıştıralım. Bu arada şöyle patlıcanlarımın suyunu zedelemeden, zarar vermeden suyum tamamen soğudu. İçindeki suyunu çıkartalım. Bu şekerli değil. Aynı zamanda da bir sebze olduğu için bunlar önemli püf noktaları. Şöyle tamamen suyu gittikten sonra parmak iziniz çıkana kadar aynı işlemleri uygulayalım. Anneciğim, sen anneyi mi seyrediyorsun? Benim kızım da annesini seyrediyor oradan. Kefir. Aşkım, uyku saati geldi. Şerbetimiz 10 dakika kaynadı. Şekeri tamamen eridi. Yavaşça içerisine patlıcanları bırakalım. Kısık ateşte kontrollü olarak pişirelim. Yaklaşık 1 saat. Şöyle içine bir iç kapak kapattım. Patlıcanların şişene kadar
böyle yukarıya çıkmadan içinde kalması için. Artık patlıcanlar şişmeye başladı. Gördüğünüz gibi içine şekerini aldı. Bu aşamada kapağını alıyorum. Şöyle kenarındaki balın şerbetini de biraz şöyle damlatarak alalım ki boşa gitmesin. Patlıcanlarınızın büyüklüğü, tazeliği, pişme oranını değiştirebilir. Lütfen bunu göz önünde bulunduralım. Ben pancar reçeli yaptım. Geçen sene yapmıştım. Çok güzel. Rengi, kıvamı harika bir reçel. Kırmızı pancar, bildiğiniz kırmızı pancar reçeli. Bununla renklendirmek istiyorum patlıcan reçelimi. Şöyle içerisine atıyorum. Gördüğünüz gibi doğal, katkısız gıda boyası. Siz de bu şekilde tatlılarınızda kırmızı pancarı, hamurlarınızda mutlaka kullanın. Çok değerli bir sebze. Şöyle aynı zamanda hibiskus, nar çiçeği yaprağı ve 3-4 adet karanfil ilavesi yapıyorum. Eğer sevmiyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Bu çiçek yapraklarını da almak zorunda değilsiniz. O da aynı reçelin içerisinde hem güzel bir aroma hem güzel bir renk veriyor. Çok da lezzetli ve sağlıklı. Dilerseniz onu rengini verdikten sonra alabilirsiniz ama yenebiliyor. Bu aşamada şöyle kıvam alana kadar kaynatmaya devam edelim. Artık reçelimiz olmaya başladı. Kıvamından da anlayabilirsiniz. İsteyenler köpüklerini alabilir ama ben bir çay kaşığından az tereyağı katıyorum. Kesinlikle köpüğünü yok ediyor. Köpüklerini falan almıyorum. Artık bir saatin sonunda kıvam aldığı da belli olduğuna göre şöyle yarım limonun suyunu sıkıyorum. Dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. Ama limon tuzu kullanınca insanlar yok zehir ettin, yok kattın. Benim kayınvalidem, annem, anneannem yıllarca limon tuzu kullandılar. Hala da kullanıyorlar. Böyle oturup da kaşık kaşık limon tuzu yemiyorsunuz. Sonuçta 5 dakika kadar da limon tuzuyla kaynatalım. Sonra bir kıvam testi yapalım. Kavanozlarımızın steril olduğundan emin olalım. Cam kavanoz kullanalım. Tarihi geçen ürünlere dikkat edelim. Kapaklarının atıp atmadığını kontrol edelim. Eğer 1 kilo şeker kullanmış olsaydık bu kavanozumuz dolacaktı. Dilerseniz siz 1 kilo kullanabilirsiniz ama ben kesinlikle kullanmıyorum. Kapağını bir ileri 2 geri yaparak kapatıyoruz. Kesinlikle ters çevirmiyorum. Bu şekilde gayet güzel tutuyor. Ertesi gün kontrol edin, kapak içine çöktüyse, vurduğunuzda tık tık sesi geliyorsa tutmuş demektir. Bakın şu anda daha sıcak ve tutmamış olduğu için bu ses tok tok sesi. Patlıcandan reçel olur mu demeyin. Mutlaka deneyin. Gerçekten vazgeçemeyeceğiniz bir reçel olacak. Şöyle tabağıma da aldım. Misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz, pazar sofralarınızda, kahvaltılarınızda tatlı yerine yiyebileceğiniz çok güzel bir patlıcan reçeli tarifi. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın.